yaptığın işin daha sık hale geliyor. Zigzag ve pikolarda bak şu alttan biraz beyazlar görünüyor. Görüyor musun? Zigzag için şu an üstten gelen ip biraz sıkı. Biraz serbestleşti. Şu düğmeyle öne doğru, eksiye doğru çevirerek üst ipini biraz gevşeltiyorsun. Onu da deneyerek, altına da sardırmayacak kadar. Çok da gevşeltmeyeceksin. Ama alttaki ipi de üste çıkarmayacak şekilde bu iplik ayarını bilirsin. Bak şöyle olacak, görüyor musun? Altı maviler aşağı indi, beyazı kapatmadı. Evet. Şurada beyazı yukarı çıkartıyordu, sıkıydı. Hem kumaş biraz göbek yaptı. Şimdi bu ortadan kalktı. Bu konuda dantel saracaksan zikzak genişliğini 2, 2,5, 1,5 artık dantelin kenar kalınlığı ne kadarsa buraya bitiriyorsun. Bu ayakta daha ziyade şu ayağa takıyorsun. Dantel saracağın zaman. Eldir ayağı. Düz desenler yani. Bak 0,30 yazıyor ayakta. Bu ayakta dantel sarabilirsin. Çok rahat da çeker. Piko yapacaksan, velev ki bunlardan birini yapmak istiyorsun. Düğmeyi 4'e alıyorsun. Bu kolu yukarı atıyorsun da şimdi duyacaksın. Bunu da sağa çekiyorsun. Sağa çekerken yine hep kumaşın dışında olacak. İçinde değil. Kaydırıyorsun. Hangi deseni istiyorsan onun karşısına bırakıyorsun. Yine sıklık seyreklik burada. Sana kalacak. Desenin sıklığını seyrekliğini ne kadar istiyorsan. Seyrek istiyorsan düğmeyi açarsın. Yaptığın desen daha seyrek olur. Biz sana diker vaziyette teslim ederiz onu. Şöyle, Geldiği zaman temizle. kontrol edersin. Kullanımı da kolay. Yok biz kontrol ederiz abi. Pikolarını da kullanmak istersen kullanırsın. Tabii tabii. Bak. Çok da güzel piko yapar. Şimdi bak bu yeşil yanıyor ya. Yeşil yandığı zaman buradaki desenleri yapabiliyorsun. Evet. Diyelim ki buradan bir desen yapmak istiyorsun. Şurada altta bir düğme var. Şu düğme bak. Dıştaki değil de şu. İç kısımda. Evet şu görüntü. Bak yeşili gösteriyor. Bunu sağa sola doğru çevirdiğin zaman kırmızı yandı. Burada da kırmızı yandı. Tamam. Şimdi atıyorum ben buradan bak şurada bir reçme dikişi benzeri bir dikiş var. Şunu kullanan var. Açtım. Bu tişörtün eteğini katladım atmasın diye. Çok güzel bir ileri gerili bir desendir bu. Düğmeyi sıfıra aldım. Kordona dikiş, kalın dikiş. Ceket mantolarının kenarındaki dikiş gibi gider ama ileri geri gittiği için kalın bir dikiş elde edersin. Bunlar da ileri gerili desenler. Bunu kırmızı hale getiriyorsun. Buradan da şu kaç 6'yı geçmeyecek kadar, 6'dan sonrası zaten boş. Bunlar da ileri gerili desenleri makinenin. Bak şunları çok kullanan var. Şunları. Sende var gerçi ama elektronik. Diyelim ilik açacaksın. İlik ayağın bu. Mandalı yukarı kaldırıyorsun, ayağı çıkartıyorsun. Bütün ayakların takılışı aynı. Şuraya oturtturuyorsun, şu mandalı indiriyorsun. Tamam. Tornavida falan ihtiyacın yok bunda. Tam inmeden, tam geçmeden mi? Bu buraya oturuyor zaten bak. Bunu kilitledi o kadar. Tamam. Kolu aşağı, sağdaki direk. Soldakini sağa çektim, sıfıra aldım. Zigzag düğmesinde sıfıra aldım. Sonra kırmızıdayım bak şu anda. Bunu yeşile geri döndürüyorum. Yeşil konumuna. En son şu işi yaptım, biraz seyrek. Şimdi ilik yapacağım için sık olması lazım. Adım mesafesinin düğmesini saat yönüne çevirip biraz sıfıra doğru yaklaştırıyorum ucunu. Sonra geliyorum burada ilik düğmesine. İlik düğmesini hep saat yönüne çevireceksin. Geri dönmek yok. Bak önce bir çıt diye bir ses geldi. Şu an çok sıkı bak. İlik kumaşı çekmiyor. İlik düğmesini saat yönünü komple bir tur atıyorsun. Önce tekrar sıfıra geri geliyorsun. Şimdi bunu biraz açtım. Sıklık seyrekliğini. Tekrar aynı işi bir daha yapıyorum. Önce biri alıyorum. İliğin bir tarafını istediğin kadar ördürüp durduruyorsun. İstediğin boyda. Düğmeyi ikiye aldım. Bak çok az birit yaptırıyorsun. 3-4 sefer.
3'e aldım. Bu sefer geri gidecek. Bu aradan bakıp başladığın yerde durduruyorum. 4'e aldım. İliğimin biritini kapattım. 5'e aldım. Sökülmesin diye şöyle 1-2 sıra kenardan dikiş geçebilirsin. Çok da güzel ilik açarsın bununla da. Öbürü elektronik açar, bir mekanik. Bu 4 adımda açar, sen öbüründe tek adımda açarsın. Tekrar bunu sıfırlıyorsun ilik bitiminde. Evet buyurun. Şurada bir mandalımız var. Şu parçayı çıkartıp alttan koton takmak için sola doğru bu parçayı çevirdim. Bunu çektim aldım. Yatak kapağını açtım. Bak altta bir tırnak var, üstte bir tırnak var. Plakayı açabilmek için üsttekine sola doğru hafif dokunuyorum. Tamam. Elinle tutup biraz yaylıdır, iğneyi kırmasın diye. Plakayı aldım dışarıya. Kalın ip, koton, yorgan ip aynı zamanda. Bunu ön tarafa yere koyacaksın. Şu öndeki delikten. Alttan bunu taktım. Karşıda yeri var. Yanlış takma şansın yok. Zaten oturmaz. Karşıya oturttuktan sonra buradan elinle bastırıyorsun. Tamam. Sürgüyü takabilmek için de geçici olarak şuraya kapağı kapatıyorsun. İp boşta kalsın. Sonra sürgüyü düz bir şekilde getirdim. O ipi sıkmıyor değil mi orada? Sık onu tarif Tamam. edeceğim bak. Şununla da çevirdim sağa, plakamı oturtturdum. Sonra kapağı açıyorsun. Kotonlu nervi yapacağın zaman Kapak açık mı duruyor? açık duracak ki bu koton Mekik düşmüyor mu? hayır düşmez. Hı. Bu rahat ve boşta gitsin. Tamam. Tamam mı? İğne için tornavida. Bunu buraya koyduk. Öne doğru gevşettik. İğneler zaten neyse başka takarız. Standart klasik ev tipi dikiş makinenin iğnesi. Çift iğnenin de bir tarafı düz. Düz yer arkada. Nervüre döndüğün zaman muhakkak makineni bir kontrol et. Makinen pikoda, zikzakta bir yerde olursa bastığından kırarsın. Kolu aşağı aldım. Bunu sıfıra aldım. Zikzak düğmesinde sıfıra aldım. Ondan sonra şöyle bakıyorum. İğne ortaya batıyor mu batmıyor mu diye. Yani normal düz dikişte Düz bunların dikişte. hepsi aşağıda. Aşağıda olacak. evet. Tamam. Şimdi düz nervüren takacağım. Öbürüne de yaparız. Onu da görürsün. Bunu da taktım. Yukarıdan 2 tane ip. Ayaklarını da. Arkadaki kanca aynı. Üst ipini takarken ayak hep yukarıda olsun. Şurada ipleri ayırıyorum elimle. Pulun birini sağa, sağdan, birini biri sola, soldan. birini sağa. Evet. Tamam. Şöyle de hafif çektir. İpler pulların arasına otursun. Burası aynı. Burası da aynı. Şimdi burada ipin birini kancaya taktık. Birini boşta bırakıyorum. Yani 2 ip geldiği için bir burada ayırabiliyorsun. Bir de burada ayırabiliyorsun. İpler birbirine dolanmaması Çok için. iyi oluyor öyle. Sonra düğüm oluyor hepsi Evet. bir yerden. Dolanıyor. Hele hele bükümlü ip kullanmazsan sıkıntı. Mümkün olduğu kadar ipin bükümlü ip olsun. Hava olmasın ipte. Onu nereden Tutturucu. temin edebiliyoruz? Yani o ipçilerin hepsini bükümlü ip dediğin zaman alacaksın. İki ipi de tutup makineyi elinde çevireceksin. Alt ipini üstte. Şimdi kotonla beraber 4 tane ip oldu. İplerin hepsini arkaya atıyorsun. Şimdi bak şu an taktım yine çift iğne 2,5 milimlik. Bir de 2 milimlik takarız deneriz. Onu da görürsün. Adım mesafesi düz nervide biz 1,5 gibi diyoruz ama daha sen seyrek yapmak istersen açabilirsin. Biraz açtım. İpleri sıkmana gerek yok. Kotonda nervün arasında kalacak. Dediğim gibi bu ayakla yakın geçmek istersen ilk geçtiğin sırayı birinin altına koyuyorsun. Onu takip ederek ikinci sıranı
geçiyorsun ya da ayağın dışını alıyorsun. Genelde ayak boyu yapıyorlar bildiğim kadarıyla. Bunu çıkardım. Aynı düz nervürü bu ayakla bir yapalım.